BTC Haber TV'den herkese selamlar. Haftanın öne çıkan haberlerini derlerken piyasanın nabzını tuttuğumuz kripto bültenle karşınızdayız. Bitcoin için ayı piyasası bitmek üzere. Kripto analisti ITtech bu çıkarımını harcanmamış işlem çıktısı verisine dayanarak oluşturdu. Bitcoin fiyatlarını da etkileyen bu hafta gelecek faiz kararının 50 baz puan olması bekleniyor. Fed yaptığı açıklamalarla 2023'ün ikinci çeyreğine kadar kademeli yavaşlamayı sürdürüp bir süre faizleri zirvede yatay bırakacağının sinyalini vermişti. Buna göre 2023 yılının Bitcoin açısından 2022'den daha iyi geçmesi öngörülüyor. Uzmanlar 36 bin dolara kadar toparlanmanın mevcut senaryoda mümkün olduğunu düşünüyor. Öte yandan ayı piyasası Bitcoin madenciliğinin Temmuz 2021'den bu yana en büyük düşüşü görmesine sebep oldu. Madencilik faaliyetleriyle ilgili ise çeşitli ülkelerden düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de Kazakistan. Ülkede çıkarılacak yeni Bitcoin madenciliği yasa tasarısı, kripto madencileri için kendi tesislerini işletip işletmediklerine ya da başka tedarikçilerden kiralayıp kiralamadıklarına bağlı olarak yeni lisanslama rejimleri getirecek. Madenciler ayrıca elektrik tüketimine ilişkin ülkenin enerji sağlayıcısı Korem aracılığıyla ortak şebekeden elektriklerini piyasa fiyatları üzerinden satın alacaklar. Çeşitli düzenleyicilere maruz kalan tek alan madencilik değil elbette. Güncel piyasa koşullarından borsalarda nasibini alıyor. FTX olayının yarattığı güvensizlik ortamı, müşterileri korumak için bir dizi önlemi ve yeni hizmetleri beraberinde getirdi. Örneğin ayakta kalan son büyük kripto borç veren olan Nexo'nun şu sıralar ABD ile başı dertte. Bir dizi düzenleyiciyle karşı karşıya kalan şirket operasyonlarının ABD tarafını aşamalı olarak kaldırdığını açıkladı. Kripto para birimi depolama sağlayıcısı Zodiac Custody ise müşterilerin kripto varlıklarını kripto borsalarının iflasından korumak için tasarlanmış yeni bir hizmet sundu. Standard Chartered ve Northern Trust tarafından desteklenen emanetçi, müşterilerin varlıklarını borsalarla aynı anda Zodiac'ın himayesinde tutmalarına izin verecek. Öte yandan geçtiğimiz haftaya damga vuran açıklamalardan biri Metallica'dan geldi. Damga vuran diyoruz çünkü kripto para piyasasıyla Metallica'yı ne buluşturdu diyebilirsiniz. Cevapsa kripto dolandırıcıları. Metallica'nın yeni albümü 72 Seasons'ın lansmanı ve yaklaşan turnesi hakkındaki söylentiler arttıkça para kazanan dolandırıcılar da sosyal medya kimliğine bürünerek kullanıcıları hedef almaya başladı. Ancak dünyaca ünlü grup hayranlarını Metallica kripto dolandırıcılığına karşı uyardı. 2023'e sayılı günler kala geride bıraktığımız yılın enlerini dijital dünyada da görmeye başladık. Oxford'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın sözü anketinin sonuçları açıklandı. Yılın sözcüğü olarak Goblin Mode seçildi. Kişinin ne olursa olsun istediğini yapması ve pasaklı davranışlar için kullanılan sözcük, Twitter'da kullanıldığı ilk tarih olan 2009 yılının Şubat ayında popüler olmuştu. Metaverse kelimesi ise bu listenin ikinci sırasına konumlandı. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Fed faiz kararının açıklanacağı bu kritik haftada haberlerimizi ve canlı yayınlarımızı kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.